Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni SVM G01. Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinden sonra uygun fiyatlı SUV deniliğinde hepimizin çok yakından takip ettiği Chery'nin fiyatları yavaş yavaş 2 milyona doğru yaklaşırken yeni alternatif Çinli markalarda piyasada yeni bir hakimiyet kurmak üzere. BYD gibi ülkemizde bir fabrika kurma girişiminde bulunan İtalyan asıllı Çinli otomobil markası SVM'nin G01 modeli piyasadaki en kompakt SUV'lerden bir tanesi. Peki G01 bize ne vaat ediyor? Sırf ucuz diye almaya değer mi? Yeni SVM G01'e dair bilmeniz gereken her şeyi yine kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Bu arada dostlar, ben videonun içeriğinde bunu söylemeyi unutuyorum fakat Bilal kardeşimiz bu konuda çok ısrarcı. Bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olmalarını, videolardan anında haberdar olmalarını hatırlatmak istiyorum. O zaman abone olduysanız haydi videoya geçelim. Kaçıranlar için SVM aslına bakılırsa bir motosiklet markası dostlar. 1973 yılında İtalya'da kurulan SVM'nin açılımı da Sironi Vergani Virmasate Milano. Yani bu markayı kuran Piero Sironi ve Fausto Vergani'nin isimlerinden oluşuyor. Araba markası SVM ise 2016 yılında kuruldu ve açılımı Speedy Working Motors. Türkçe meali ise hızlı çalışan motorlar anlamına geliyor. Merkezi ise Çin'de dostlar. Daha önce de kanalımızda iki modelini incelediğimiz SVM'nin en uygun fiyatlı SUV modeli G01 ilk kez 2018 yılında yollara çıktı. Farklı ülkelerde farklı isimlerle anılan G01'in aynı zamanda G01F isimli çok daha sert bir tasarıma sahip versiyonu da var ama o şimdilik bizim ilgi alanımıza girmiyor. Peki G01 ismi nereden geliyor biliyor musunuz? Bizim BMW X3'ten, X3'ün kasa kodu olan G01'den. Evet, Çinliler yine şaşırtmamış tabii ki. Yeni SVM G01'e önden baktığımızda ağırbaşlı bir surat görüyoruz. Farlar köşeli ve gayet büyük bir biçimde bu devasa panjurun iki ucunda duruyor. Ona böyle tam önden bakınca Ford Explorer'ı andırması onun biraz daha güven ve cesaret vermesini sağlamış. Tampon üzerinde herhangi bir sis farı falan bulunmuyor dostlar. Gündüz ve kısa farlar LED olarak geliyor ama donanıma göre giriş seviyesinde halojen olduklarını ekleyeyim. Burada böyle klasik bir tasarım hakim. Hani şöyle diyeyim, G01F'ye göre çok daha standart bir araba. Çinli bir araba olduğunu anlamanın çok zor olduğu profil tasarımı benden geçer notu aldı. Eminim sizden de alır. Profilde ön taraftan uzanan siyah plastik düdük ve marşpiyeller arkaya doğru hiç kesilmeden devam ediyor. Öyle burada aksiyonlu bir tasarım yok dostlar. Gayet sade, olağan, düz bir araba diyebiliriz. Burası bana inceden Volkswagen modellerini anımsattı. Onların o dingin profil tasarımı olur. Hatta sadece profilde de hakim değildir bu dinginlik. Genel tasarımda da vardır ya. İşte G01'de de ben onu fazlasıyla hissediyorum. Bu da onun hanesine artı puanları daha hızlı toplamasını sağlar. Çamurluk üzerindeki İtalya bayrağı detayı da gözümüzden kaçmış değil. Çift renk jantlar da benden bir artı puanı daha G01'e yazar. Bunların boyutları ise 225, 60, 18. Arka tasarım beni en çok heyecanlandıran yerlerden oldu. Yeni SVM G01'in en etkileyici yerlerinden biri de şüphesiz arkası. Üste bu D sütunundan kıvrımlı şekilde gelen parça stoplarda ve spoiler'da çok güzel şekilde harmanlanmış. Doğal spoilerıyla fiyatı aklıma geldikçe diyorum ki gerçekten gideri olan bir araba. Bu spoiler ve cam hoşuma gitti. Bagaj kapağının merkezinde bir SVM logosu ve ortasında krom çıtanın geçtiği stoplarıyla ucundan bir premium ovası dahi var. Altta ise krom egzoz uçlarıyla özlediğimiz dokunuşlar yapılmış G01'e. Peki bu güzel tasarım bize boyutlarıyla ne vaat ediyor? Sonuçta onu satın alma kararında boyutlarının büyük katkısı olabilir. Yeni SVM G01 4670 mm uzunluğunda, 1855 mm genişliğinde ve 1720 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Boyutlar tam ideal dostlar. C segmentinin gönlünü okşar. Peki ya iç mekan? Yeni SVM G01 daha koltuklarında konforlu olduğunu gösteriyor. G01'in kapılarından geçip iç mekana bir baktığınız anda fiyatına göre çok daha premium duran bir iç mekan tasarımını görüyoruz. Koltukların yanal desteklerine bakar mısınız? Omuzlarından tutun, karın boşluklarına, baldır ve yanlarına kadar dolu dolu olan 6 yönlü elektrikli bu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında böyle bir direksiyon simidini bulacaksınız.
Yani biraz SVM'nin logosundan dolayı sade bir tasarımda görünen bu direksiyon üzerindeki tuşlar sayesinde arabayla ilgili her şeyi anlık olarak ayarlayabiliyorsunuz. Üzerindeki İtalya bayrağı detayı hem koltuklarda hem de direksiyonda kendini göstermiş. Adamlar inatla hayır kardeşim biz Çinli değiliz biz İtalyanız deyip durmuş. Manuel olarak yükseklik ayarının olduğu bu direksiyonun hemen arkasında 7 inç büyüklüğünde LCD ekran bulunuyor. Bu ülkelere göre değişiyor dostlar. Bize böylesi gelmiş. Bu ekranın renkleri ve temasını beğendim. Böyle koyu renkte gelmesi de sanki böyle tamamı ekranmış gibi hissettirmiş. Konsolsa hafif yatık şekilde dizayn edilmiş. Son zamanların trendi sanki konsolun dışına fırlamışçasına duran ekranların aksine biraz daha geçmişi anımsatan bu 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı G01'in kalbi niteliğinde. Araçla ilgili tüm ayarları yapabildiğiniz bu ekranın dokunmatik hassasiyeti de gayet iyi. Hatta ısıtma özelliği olan koltukları geri ve 360 derece kamera sisteminde bu ekran üzerinden yönetiyorsunuz. Ekranın altında otomatik klima ekranı duruyor. Ekran diyorum çünkü fiziksel bir tuş koymamışlar dostlar. Otomatik klimanın da olduğu G01 beni fazlasıyla şaşırtıyor. Çünkü birazdan fiyat ve donanımlara gelince tekrar bahsederim ama G03F var biliyorsunuz. Onu da kanalımızda inceledik. O 7 kişilik bir SUV'ydi. Böylesine dolu ve premium değildi. Aradaki ufak fiyat farkını düşününce elbette ihtiyaçlar öncelikli fakat ben G01'e biraz daha fazla yaklaştım. Orta konsola inince burada kristalden bir vites kolu görüyoruz. Alışılmışın aksine bu vites seçim kumandası otomatik vitesli donanımda geliyor dostlar. G01 ayrıca manuel vitese de sahip. Devamında burada tam kol dayamanın altında olmasıyla kullanımın fazlasıyla rahat olduğu multimedya kullanım tuşları duruyor. Elektronik park freni ve üstü açık şekilde 2 adet bardakların olduğu konsol gerçekten günümüz arabalarında olması gereken her şeyi sunuyor. Mesela kablosuz şarj standı gibi. Panoramik cam tavanında olduğu yeni SVM G01'in arka koltuklarında ise uzun boyunun meyvesini alıyoruz. Şimdi burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum dostlar. Ben emniyet kemerine büyük önem veriyorum. Şimdi günümüz arabalarında GSR2 standartlarından dolayı arka koltuk kemer uyarısı da standart olarak geliyor. Fakat sizin arabanızda böyle bir özellik olmasa dahi arka tarafta yolculuk eden herkesi mutlaka uyarın. Şöyle bir bilgi vereyim size. Farz-ı mahal arkanızda 80-90 kilogram ağırlığında birisi oturuyor olsun. Siz de 90 km/saat hızla gidin. Herhangi bir şey oldu ve siz 90'la giderken bir duvara, ağaca, direğe çarptınız. Hemen sizin arkanızda oturan ve kemer takmayan o kişi size 4 tona yakın bir kuvvetle vuracak. Düşünün şimdi sizin kemer takmanızın faydası olacak mı? Hem sürüşü daha konforlu hale getiren hem de daha güvenli hale getiren kemerlerimizi tüm koltuklarda takalım dedikten sonra araba üreticilerinin de bu arka kemer konusunda biraz daha hassas olmaları gerekiyor. Şimdi marka vermeyeceğim ama sırf tasarım bozulmasın diye koltuğun içinden gelen kemerleri taktığınızda resmen boğazınızı kesiyor. SVM G01'de tıpkı ön koltuklarda olduğu gibi direklerin üzerine konulması kemer kullanımını daha konforlu hale getirir. Geniş diz ve baş mesafesiyle benim başarılı bulduğum arka koltuklarda kol dayama ve bardaklıklar sunuluyor. Ayrıca böyle tamamen de yatarak düz bir zemin yapılabiliyor. Peki bu düz zeminiyle bagajda bizi nasıl bir hacim bekliyor derseniz yeni SVM G01'in elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 440 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor. Bu hacmi arka koltuklara yatırarak çok daha rahat şekilde arttırabiliyorsunuz dostlar. Yeni SVM G01 sadece donanımsal olarak dolu değil, aynı zamanda güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleriyle de ondan beklenenin fazlasını sunuyor. Yeni SVM G01'in çarpışma test sonuçlarında gayet sağlam olduğu görülüyor. Elbette Allah hiçbirimize herhangi bir kaza vermesin dostlar. Fakat olası bir çarpışmada nispeten sağlam bir arabada olmak da hem sizin hem de sevdiklerinizin hayatının garantisi olur. Ne demişler? Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Yeni SVM G01'de ayrıca sürüşü biraz daha konforlu hale getirmek için hız sabitleyici, geri görüş kamerası, kör bölge monitörü, yüksek çözünürlüklü 360 derece kamera sistemi ve şeritten ayrılma uyarısı otomatik vitesli donanımda sunuluyor dostlar. Eğer en ucuz versiyonda olan manuel vitesli Comfort donanımı alırsanız yalnızca elektrikli açılır cam tavan, 10 inçlik multimedya ekranı ve geri görüş kamerasına sahip olacaksınız. Elit donanımda ise motor aynı olsa da donanımlar daha güçlü. Motor da öyle. SVM G01 birçok açıdan gol kralı olabilecek bir otomobil dostlar. Onu
yakından tanıdıkça bunu daha net biçimde anlıyoruz. Yeni G01'in kaputunun altında 1.5 litre hacminde benzinli Euro 6e motor bulunuyor. 1600 kilogram olan ağırlığını 112 beygir gücü 212 Nm torkuyla taşıyan G01, 6 ileri manuel ya da 7 ileri DCT çift kavram otomatik viteste yönetiliyor. Önden çeker olduğunu söylememe sanırım gerek yok. Manuel viteste 100 kilometrede 7,5 litre yakıt sarf eden G01. Şanzıman otomatik olunca yakıt tüketimi 8,9 litre fabrika verisine çıkıyor. 52 litrelik yakıt deposuyla da iyi bir menzil sunar. Bu arada vites manuel olsa da elektrikli el freni standart. Ayrıca süspansiyon tarafında önlerde MacPherson kullanılırken arkalarda yarı bağımsız olarak tercih edilmiş. Peki tanış olduğumuz G01 Ağustos 2024 tarihinde kaç bin lira derseniz yeni SVM G01 manuel comfort donanımda, gerçekten duyacaklarınıza hazır olun, 1 milyon 199 bin liradan alıcılarını beklerken otomatik elit donanımda 1 milyon 499 bin 500 liradan etiketlenmiş durumda. Ne dersiniz dostlar? Bu fiyata bu özellikli bir otomobil için siz ne düşünüyorsunuz? Yeni SVM G01'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi dostlar. Ben yeni G01'i gerçekten beğendim. Otomobil konusunda da artık birçoğumuzun böyle ülkelere göre bir önyargısının kalmadığını da düşünüyorum. G01'de bu önyargıdan uzak. Fiyat performans oranıyla da gerçekten tatmin edici olmasıyla sıfır otomobil isteyenlerin radarına gireceğini düşünüyorum. Peki siz yeni G01 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni SVM G01 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.